Evet, Züle abinin mekana geldim. Ne oldu, arabanın sesini duymadı mı, çıkmadı? Sular hızlı bir şekilde çekilmeye devam ediyor. Aşırı çekilmiş. Selamünaleyküm. Hiç duymuyor musun ya araba sesini falan? Dedim nereye gitti bu? Ne yapıyorsun? Şimdi uzandım ya. Oh, serin de esiyor güzel bayağı. Değil mi? Püfür püfür. Hoş geldin bakalım. Hoş bulduk. Düz yapayım dedim. Ben nereden ineceğim buraya? Vallahi şuradan bile zor geldim. Araba ne biçim yatıyor? Vallahi. Ulan dedim yatmasak bari. Ha, şurada. Şimdi ben arabayı indireyim de nereden nasıl indireyim onu düşünüyorum. Sıradan gördün mü demiş. Sıradan gördün mü? Vallahi görmedim ya. İşte bir gör sigaranın güzelliğini. Vallahi mı? Biraz sonra iç bak. Onu içtikten sonra. Ben Marlboro Parlament içemiyordum ama bunu içiyorum. Onu da şuradan buldum. İki tek içmiş adam içinden. Allah Allah. Düşürmüş Bayağı cebinde. bitirmişsin işi. Ne zamandan beri içiyorum ama bu beleş kodum oraya. O Ersin'le de orada kamp yaptık ya. He. Daha indik, malzemeleri indireceğiz, Ersin geldi 200 lira buldu. Has. Dedim sahtedir lan dedim o. Baktı yok dedi abi, gerçek dedi. Dedim o tek değildir, başka da vardır etrafa dedim bak. Baktım Akşama kadar bar aramıştır Zenecala indirmişler. Arkadaşlar, yeni bir kamp videosunda sizlerle tekrar birlikteyiz. Geçen hafta Eskişehir'de çok güzel bir göletteydik. Zülfikar abi sağ olsun beni çay içmeye yanına davet etmişti. Ondan sonra baktım mekan güzel. Dedim 2 gün kamp yapayım. Neyse 2-3 gün takıldık. Ben pazar döndüm. Zülfikar abi ben dedi burada dedi daha bir hafta kalırım dedi. İyi dedim, hafta sonu o zaman ben tekrar gelirim senin yanına. Sonra ne olduysa hafta içi kovmuşlar Zülfikar abi. Evet, çok balık tutun dediler, siktirettiler beni. Tel örgü çekmişler. Orası da yasaklandı. Hatta gelmişler demişler bak her tarafı kapatacağız. Tel örgü çekeceğiz, içeride kalırsın. Ona göre hemen bir an önce toplan demişler. O da geldi eve. Bir gün ya kaldı ya kalmadı. Ondan sonra işte buraya geldi. Normalde en son söylüyordun, hatırlıyor musun? Oradayken artık Kızıldanlar benim için bitmiştir diyordum. Yine geldim buraya. Tükürdüğümü yaladım. Gidecek yer kalmadı. Ne yapacağım başka? Tamam daha gelmem. Alternatifsizlik, çaresizlik tekrar bizi aslında buraya getirdi. Lan biraderim ben buradan çok bir şey istemiyorum. Bana günlük 2-3 balık vursun. İkisini üçünü salayım hani böyle limit altı, limitte falan salayım. Bir tane de 2-3 kiloluk alayım, hapsime koyayım. Yiyecek balığım olsun hapsimde. Benim yiyecek balığım olmaz zaman ben uyuz oluyorum. Kaşınıyor sağ. Ben sana balık getiririm. Ha tamam. Durum böyle arkadaşlar. Ben dün geldim buraya. 2 tane gölet gezdim. 2-3 gündür geziyorum yani. Dün geldim. Sabah attım oltaları. Daha bir tane vuruş almadım. Tık demedim. Vay be, hayret ya. Her zamanki balık vuran sistem aynı sistem. Hiçbir değişiklik yapmadım. Ya Güzel de şimdi yemledim. Az önce dediğim gibi biraz da alternatifsizlik, çaresizlik hani buraya getiriyor bizi. Evet. Şimdi elimizin altında gidebileceğimiz başka yerler olsa, tam bak geçen hafta ne güzel seviniyorduk. Güzel bir yer bulduk, artık buraya geliriz derken orası da bitti. Olay bitti abi. Artık ne gidilecek göl kaldı, ne olta atılacak su kaldı. Yani tekrar buraya geldik. Şu aldığımız kaydı seyredebiliyoruz mu? Seyrederiz. Ses nasıl çıkmış onlara geliyor. Bir bakalım doğrusu. Yediyse başka hemen alternatif şuraya senin çadırı vuracağız diye. Mecbur kuracağız abi. Çadırın içinden en azından korunaklı olduğu için kayıt alabiliyor. Önemli olsun mu senin? Olsun. Kadeyi demerden var eğlenceler. Aslında benim ne kayıtlar vardı hep yandı. Çoğuna müzik koyuyorum öyle bilmem ne. Ses geçiştiriyor Allah'a öyle geçiştiriyor. Nasıl? Çok güzel var ya. Çok eserse burayı da kapatırız. Buradan Buraya çok dönerse. esmiyor da hep buradan esiyor. Genelde ya. hep buradan eser ya. Orada kamp yaparken de hep buradan böyle. Eğer olur da yön değiştirirse burayı da kapatırız. Ağaçların arkasındaydım, fazla rüzgar görmüyordum. Senin mekana bakar mısın? Vay. Gölüne, suyuna hiçbir alakası yok ama. Yemin ediyorum var ya. Şu oradan araba geçemiyordu. Şu ağaçların dibinde, şu adamların üstünde, orada tarlanın altında kalıyordu arabalar. Buraya ayrıca oradan geliyor. Oradan geliyor, buradan gidemiyoruz. Şimdi adam buradan düz ayak geziyor her yer amına koyayım. Senin oradan giriyor, buradan giriyor, oradan Tabii, çıkıyor. tabii. Aynen. Sonra bina şuraya karşıya geldiler oradan gitmişler, senin oradan çıkmışlar tam. Brandayı da germişler ama branda bir koymuş rüzgar, adios amigos. Arabadan çözememişler arabadan. Pat 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 pat. Burada adam seyretmiş Bir onları. tarafı da arabayı mı bağlıymış? He, buradaki adam seyretmiş onları. Senin diyor arkadaşlar diyor, ben dedim biliyor musun? Benim arkadaşlar vardı şurada karşıda, nereye gittiler falan dedim biliyor musun? Nereye gidecekler dedi, çadına uğraştılar yani 2 saat dedi, çadını zor kurtardılar dedi. Yine geldik Kızıldamlara arkadaşlar. Maalesef ne gidecek yer var, ne olta atılacak su kaldı, ne kamp yapılacak yol kaldı.
Yokluktan yine Kızıldanlara geldik. Balığı unuttuk da galiba kamp arıyoruz. Vallahi balığı unuttuk, yeter ki oltalarımızı atalım diye, ama yavaş yavaş günden güne burası da çekiliyor. Geçen hafta güzel bir göldeydik. Orası da yasaklandı. Öyle olunca tekrar yine buraya geldik. Alternatifsizlik kötü. Biz Eskişehir olarak biraz şanssızız be abi. Evet, Kütahya'ya evet, bakıyorsun göl evet. dolu. Bilecik'e bakıyorsun her taraf göl. Başka yerler öyle. Tekirdağ, Mekirdağ oralara gitsen irili ufakla her taraf göl. Ya bizim Eskişehir yemin ediyorum kıt be abi. Vallahi ne şanssız bir coğrafyada yaşıyoruz. Göl yok doğru düzgün ya. 3 tane göl var. Sen emekli olunca Yıllarca. taşı. Tekirdağ'a taşınam senden. Vallahi öyle yapalım. Hem konuşmayı Tekirdağ'dan değiştiririz. böyle bir, Ne yapayım be? İyi be. Sen ne yapayım? Ne yapayım be ya? Varsa böyle durumu iyi olan takipçilerden Tekirdağ'da, kardeşim benim göl kenarında bahçem var, tarlam var. Gelin koyun ya oraya bir konteyner, kafanıza göre takılın dese ne güzel olur değil mi? Öyle. Vallahi piyango vurmuş gibi olur. Yale molle. Direkt ortaklaşa bir konteynere gireriz. Ondan sonra adamına bir küsüşürüz. Adam kilidi vurur bahçenin kapısına, bizim konteynerin içeride kalıp giremeyiz de. Ama burası yemin ediyorum keskinden hiç farklı yok. Neresi? Benim geldiğim yer. Abi orası kötü işte, ben yıllardan o yüzden gitmiyorum. Oraya gitmiyorum, Keskin'e gitmiyorum, yürü lan. Aklarmaç'a gitmiyorum. Hayatta Deli gitmem misin? yani. Bak sabaha beklemedim 11 topladım Hayatta geldim. gitmem diyoruz da. Hep gidiyoruz. Vallahi tükürdüğümüzü yine yalacağız. Artık gidilecek yer de kalmadı. Ulan Allah'ın Kerbela çölü diyorsun. Hayatta buraya oltatmam diyorsun da en son oralara gideceğiz. Benim gözlük uçtu bir yere de, ne yaptım ben o gözlüğü? Ha siktir. Bulursam vermem. Ben burada bulduklarımı hep Buralar ganimet nerede sayıyorum. Sigara buldum benim. Bak ot buldum Tamam, benim. sigara senin olsun da. Kurşun buldum benim. Yasin'ciğim sürpriz yaptı arkadaşlar bana. Ben yarın gelecek diye bekliyordum. Balık vuruş falan da olmayınca, yanımda da kimse olmayınca biraz uykum geldi. Arabaya girdim yatayım diye. Tam gözlerimi yumdum, gelmiş adam beni çekiyor. Acık yarım saat bari uyusaydım ne var. Akşama kadar toz toprak gözlerim acıdı ya. Tabelayı görüyor musun? Ağaçların dibine karşıda. Gölete girmek tehlikeli ve yasaktır diyor. Adam bir bakıyor gölet yok. Ama tabela var. Demek ki buraya gölet olacak diyor adam. Baştan tabelayı koymuşlar, sonra yavaş yavaş gölet olacak. Sinekler var. Arkadaşım böyle çıplak gezilmez burada. Yanlışlık çorap giydim yine ısırdı. Çadırın üstünden bile Sen demin çekiyor. yatarken elim cebimdeydi, fark ettin mi? Denk getirdim o. Öyle. Demin sen beni uyurken video çekiyordun ya. He. Elim cebimdeydi, fark etmedin He. mi? Bu elimi cebime koyduydum. Niye? Bu elimi de yastığın altına koydum. Ayaklarıma da yorgan örttüm. Yorganın ucunu örttüm. Öyle uyuyordum. El niye cepten anlamadım. Ha, elini ısırıyorlar. He. Vay. Nereden açıksa orayı. Şu sinekliği de getireyim bana. İçici yara da iyi oluyor canım. Soğuk mu hala? Karayüz sazanları 5 giga. 5'e getirsek keşke. Vallahi. Büyük mü? İyi yapmışsın. Sapıyla, köpüyle. Bundan çadıra bir şey demiyorum. Ama işte her güzel yer gibi o güzelim yerlerin böyle içine ediyorlar. Maalesef toplumumuz Sıra geldi. çöplerini Kamu spotu. yanında götürme alışkanlığından çok uzak. Her taraf böyle çöplük, yazık günah.
Renault'cuya helal olsun. Şu Renault'cuya helal olsun bak. Orayı şeye çevirdi yine. Türbeye çevirdi. Çımbıl çımbıl oldu. Dün de vardı. Ne zaman geldiğini bilmiyorum balık. Hiç oltaların başına gitmiyor gündüz falan ha. Ha. Hatta çok Bu yanı baştaki var ya, o bayağı eskiden gelmiş o. Hatta kasaba dışında bir altın Acaba diyorum balık alıyor da mı gitmiyor yoksa benim gibi inat mı ediyor alacağım diye. Balık almıyordur da gitmiyordur da. Hakikaten diyorum. He. Kesin garyan dövüşmüştür o zaman. Bir yardım etsin. Tutamıyorum bile. Ele bile geçiremiyorum sineği. Öyle mi? Görmüyor. Hah. Abi sineğe bakar mısın? Bak bak. Sizin artık bir gözlük almamız lazım. Vallahi. Sinek halaşa çocuklar gibi boyana pıtık veriyor valla. Evet. Gider ama. Hordacı geldi hordacı. Bir birlik, iki kadın ve bir oğlan buradan geçmiş. Erza ve silahları toplayıp fazla vakit kaybetmeyesin. Zuma! Marin Mandi! Zandarak! Dair bunu geçir sumuna. Sirenu Mariyut. Arkadaşlar saat 12'ye geliyor. Zülfikar abi yatırdım, ben oturmaya devam ediyorum. Zülfikar abi sabah 8'den beri burada ve bu saate kadar en ufak bir vuruş dahi alamadı. Ben de akşam saatlerinde işte hava kararmadan oltalarımı attım. Benim oltalar da öyle beklemede. Bir hareketlilik yok. Bir de şansımızda dolunay da var. Onun da etkisi var. Sular aşırı çekilmiş, balık biraz daha tedirgin, ürkek illaki. Sıkıntı büyük balık konusunda. Bilmiyorum. Bakalım pazar gününe kadar buradayız. İnşallah güzel balıklar tutarız diyelim. Kamp anlamında tabii yine böyle keyifli güzel düzenimizi kurduk. Zülfikar abiyle birlikte kampımıza devam ediyoruz. Sular tabii gitgide daha fazla çekiliyor. Hiç görmediğimiz yerleri görmeye başladık. O sezon açılışında ilk kamp yaptığımız yerde, olta attığımız yerlerin tamamen artık karada olduğunu gördük bugün. Yarın biraz daha keşif yapacağım, daha detaylı çekimler yapacağım. Ama tabii gidişat iyi değil. Dediğim gibi biraz daha oturacağım. Ondan sonra ben de artık yavaş yavaş yatarım. Bugün artık bitirdik. İnşallah yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz dostlar. Takipte kalın. Abone değilseniz mutlaka abone olun. Zil bildirimlerini açın. Ve yarın artık görüşürüz. İnşallah güzel balıklar da tutarız. İyi geceler. Ne kadar gidecek göreceğiz. Yürümezse bırakırız. Söyle garsona hesaba ilave edip getirsin. Al canım kardeşim. Sen nereye? Bura mı düştü, şuna bir bakayım. Orada bir tane şey buldum da. Sırtlık. Kaç metre orası buradan? 60, 60. 67. 70 metrelerde falan şey buldum ya. İşte demek ki kanal abi. Kanal mı buldun? Kanalı buldum. Kanalın yamacına ya da çukurdan hareket etsek Ya çukurlar var ya, kanalda değil de. Suyun içinde böyle değişik çukurlar var ya. Ya ben uyuyamadım ki. Aa, Vallahi niye bilmiyorum ya, saat 3'te falan yattım ben. uyku tutmadı diyorsun. Bu oyuna böyle yarım saatte bir uyandım, böyle camdan baktım oltalara, alarm sesini böyle bir yokladım. Yatıyorum yarım saat, yatıyorum yarım saat. Öyle en son saat 7'de çaldı şu en baştaki. Aralıklı. Hangisi? Şu en baştaki, sen duymadın mı? Seninki mi? Ha, en baştaki o. Şu Aha. sarı. Cıv 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 cıv. Ne cıv vardı cıv. onda? Allah dedim. İki saçak boncuk işte, senin geçen hazırladın o kampta. İyi. Öyle İyi ama duyunca koyma. kalktım artık. Alarm bağrı duymuşuz. Herhalde. Duyduk da hiçbir şey yoktu, böyle bir gün yaptı herhalde küçük. O da Sonradan zaten basılı kalıyor ya. Onun da en kötü tarafı o. dokunduğunu başına Onu bari bir yaylı yap değil mi? Böyle bastım geri gelsin. Tabii canım. Ta başına Balık kadar asılınca ötsün, bırakınca sussun ya. Allah Allah. Arkadaşlar günaydın. Saat 7'de kalktık. Dün ben bayağı oturdum ya, umutluydum. Bayağı da rüzgar dindi, çok güzel oldu. Böyle olta ışıklarını izledim. Bir tanesinde gümüş takılmış şeye, yemliğe. Oo. Hemen değiştirdim, gümüş de attım. Bayağı böyle bir bekledim, umutla falan olmadı. Çok
Günaydın günaydın. Sabah erken kalktık. Bakalım inşallah bugün biraz daha iyi olur. Abi hiçbir tane kiloluk limit üstü balık basmaz mı ya? Ya Üç bak, günden beri aynı ben yer sana atıyorum, bir şey aynı yeri söyleyeyim mi? yemliyorum. Tın Bak, yok ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle abi. Göl balık çakılı şu anda. Çakılı biliyorum Bu gördüm. sene hiç kimse alamadı. İlla sezon başında 3-5 böyle çapak alanlar oldu ama geçtiğimiz yıllarda abi sadece 15 Haziran'dan işte Ağustos ayına kadar buradan 200 bin tane çapak götürülüyordu. Ama doğru düzgün kimse balık tutamadı, çapak bile tutamadı. Geçen sene de tutamadı değil mi? Abi bu sene yani en azından çapaklar da suda, büyükler de suda hiç kimse alamadı ya. Tamam abi. Su günden güne çekildikçe balık yapmamaya başladı. Artık ben de onun balığın stresine bağlıyorum. Strese mi giriyor? Ne oluyor? Balık daha tedirgin, daha korkak, daha ürkek, çapak bile gelmiyor. Yani dolayısıyla belki ilerleyen yıllar için iyi olacak. Önümüzdeki sene sular yükselirse ne bileyim belki çok daha böyle popülasyonu çoğalmış bir göl olabilir yani. Arkadaşlar da diyecek ya siz de her seferinde aynısını diyorsunuz. Balığı tutamıyorsunuz, tutamayınca da başlıyorsunuz Ama öyle. kıvıttırmaya. Ama, Yok ama bak bir işte şey söyleyeyim mi? şöyle yok böyle. O Tutamıyoruz o abi işte kıvıttır- tutamıyoruz. bir dakika, Yani bir biz dakika. balıkçı değiliz yani anlıyor musun? Ben onu diyorum O- yani. Kıvıttırıyor diyenler acaba en son ne zaman balık almışlar? Yok onlar sadece seyirci. Abi kimse tutamıyor. Bak yemin ediyorum her yerden böyle hani biraz da kanalın vasıtasıyla haber alıyoruz. Yemin ediyorum kimse balık tutamıyor ya. İşte arkadaşlar Kimse de yok balık. bak az önce senin yanında Her göl felacet, her göl böyle iyice çekilmiş, su kalmamış bilmem ne, kim nereye gitse tutamıyor abi. bak demin Suat'la konuştum senin yanında. Adamlar dün sabahtan beri oradalar. 3 vuruş almışlar. Bir tane 1,5 kiloluk balık almışlar. Nerede? Balıkesir gibi bir yerde. Daha buradan Balıkesir'e Tabii gidiyorsun. Balıkesir 1,5 gibi bir kiloluk yerde bir balık. tane 1,5 kiloluk balık alıp da burada hiç alamıyorsan normal. Normal. Bak, Gayet aslında normal özgür yani. götürüyorlar. Yani sonuçta kimse tutamıyor bakma. Bu sene böyle çok kötü Abi bir öyle deme sezon bak işte bak. yaşıyoruz Böyle yani. dediğin zaman benim böyle yoş oluyorum ben. Kimse oluyor? tutamıyor diye. Ben tutuyorum oğlum. Ama burada tutmak istemiyorum ben. Ya o Ya burada mesela balık gelse ben O, ortadan böyle oradan aldık, kurtartırım tamam. böyle. Şişik bak bir. Böyle yapar kurtulsun diye kurtartırım bu balığı. ben genel anlamda söylüyorum. Hani geçen hafta tamam güzel bir göle gittik, balık tuttuk eyvallah da ülke genelinde ben yani işte herkesten haber alıyorum abi kimse balık tutamıyor bakma yani. Abi geçen hafta O diyor abi 3 gün kaldım diyor ya. Bir Aynen. tane vuruş daim olmaz diyor. Oğlum bütün göller böyle diyorum ki yani. Her yer böyle. Arada tutan illaki oluyor da işte dediğin gibi al. Suat abiler gitmiş daha buradan Balıkesir'e kaç kilometre yol tuttukları 1,5 kiloluk balık. Bir yandan işte belki önümüzdeki yıl çok daha iyi olabilir yani balık popülasyonu açısından. Eğer talan edilmezse sular da çekilip işte böyle hani kaçak avlanma yöntemleriyle göller talan edilmezse eğer olmazsa göllerin popülasyonu biraz daha artacak bence. Çoğu yerde. Kimse tutamıyor çünkü. Birer bardak çay içelim de ondan sonra şu yan tarafa ben bir keşfe gideceğim. Manyak olmuş oralar ya. Sen gece girince görmemişsin de şimdi görsen var ya ağzına çıkarır. Ne çukurlar varmış orada. Kanallar var. beraber gideceğiz şimdi. Beraber gidelim. Keşfi yap. Balık yok, tavuk yok, çoluk yok. Gezen Gerek var yok biraz. tabii ya. Şu an Oradan konuşalım. geliriz ondan sonra şu Bir de- Soner abilerle Ha, tarafa. o Bir de tarafa Mehmetçi'nin bakalım. olduğu yere Bir de o gideriz. tarafa böyle. çekelim güzelce detaylı. Ha, nerede ne var görelim. Bir dahaki seni ortalama göre atalım. Tabii canım. Videoları seyredelim. Tabii, aynen öyle. Ya bizim orada gördüğümüz 2 tane ağaç vardı. Orasına önüne çalışıyorduk. Abi neler varmış orada ya. Orman varmış ya. Neler varmış orada. Orman varmış birader. Şok oldum ben. Vallahi billahi. Ben dünyaya bir baktım. O benim sağ tarafa ağaçların sağına doğru boğaza doğru gönderiyordum ya oltayı. Hı. Tamamen ağaçlara gönderiyormuş. Aynen. Orman içine gönderiyormuş direkt. Hadi bismillah. Direkt ağzına sıktım seni. Vallahi yetmiş. Biber gazı var. Biber gazı vereyim. Biber gazı. Sen biber gazını sık. Ben girişeyim diyorum ya hepsini. Anam vallahi balığı ağzında. Bak bak tutamıyor bak. Hış! Hepsi tutuyor. Hepsinde sazan. Dur bakayım abi. Adama gidecek. Adama
bir şey ya. Vay Yasin Usta. Aldın yine balığını hadi. İlk balığımı aldım. Yaklaşık yarım kilo. Yarım kilonun belki. Yarım kilo ya. Yarım kiloluk bir balık. Güzel bir yerli sazan. Erkek. Senin bıyığısını yerim ben senin bıyığısını yerim gibi bir şeyler. Hemen salalım. Erkek. Çok çekilmiş. Buralarda bayağı zaten ağaçlıkmış. Bak demek ki şuradan şuraya 50 metre atacaksın. Daha fazla uzun atmayacaksın. Tabii tabii. Çok temizmiş bak. En fazla 30 metre ya. Bak buralar falan çok güzel. Büyük meşenin yanı. Aynen. Bak şu aralıktan şuraya 50 metre attığında hiçbir sıkıntı yok. Çok güzelmiş ama yani. Maksimum 50. Ama ondan sonra da ne kadar derin gidiyormuş baksana. Direkt uçurum oluyor. Direkt uçurum oluyor vallahi. Yeni çıkmış onlar. Senin geldiğin Evet, yolda onlar. evet. Senden sonra kaç metre çek? Aynen benim dediğim yer tam burası. Burası, burası. O zaman buradaydı ya. Görmüyorduk ki. Baksana buradan komple uçurum gidiyormuş ya. Yatacağımış Şangırt köy sana. Bak işte bütün trofeler burada yatıyor ama kimse olta da atamıyor, alamıyorsun da. Tamam da. Mümkün değil alamazsın. Bilim oynadı. Oynatamazsın. Daha bunu vurmaz bir adam. Hep buraları atıyorsun. Bravo kardeşim. Buraları attığın yerde de çapak geliyor. Abi şu karşıya baksana, yemin ediyorum. En az 2 katlı bir bina kadar çekilmiş suya. Şu ağaçların oralara kadar su çıkardı. En az 20 metre aşağıya düşmüşsün. Bak benim de göl kamışıyla balık kaçırdığım yer şurası işte, bak ne kadar ağaçlıkmış. Demek ki o balığı ben taktırsam bile almam, çok zormuş be. Yok be. Hiç heveslenme. Avcını yalan. Hareket yok. Bak. Ağaçlar. Demek öyle. Şundan bile çıkartamazsın. Çıkartamazsın. Bizim yılbaşında kamp yaptığımız yerde işte burası. Burada kamp yaptıydık. Şu o ağacın solundan itibaren attıydık. Ama poşetin olduğu yerde. Düz yerdeydik. Çok yakın mesafeye attım. 6-7 metre. Yani uzağa da değil. Hemen şu ön tarafa attım. Maalesef hepsi takılıyor. Ağaç. Burada yaptık. Evet. Burası mı? Hı. Arkadaşlar şöyle tombul, neredeyse kiloluk diyebileceğimiz bir İsrail sazanı denk geldi. Bunu da ayırıyoruz. 2 tane İsrail sazanımız oldu. Akşama rakı balık var. Ya en son abi kamp yaptık ya bak. Sezonu açtık. Bak Benim tam şu noktada. Ağacı gördün mü? Arkası deriymiş. Tabii. Şu noktada kamp yaptık. Oradan sonra bile ne kadar çekilmiş. Evet. Ağacı geç şöyle bir Bak deriye düşüyormuş. görüyor musun? Kıvrıla kıvrıla gidiyor aslında. Dere yatağı o. Biraz kaybolmuş ama. Orada kaybolmamış direkt belli. Belli. Baksana şurada ağacın arkasında bile nasıl bir set varmış. Bak görüyor musun? Şu ağacın arkasına bak. Evet. Duvar gibi kalmış Duvar orada. gibi bir set varmış. Da su dolu olduğunda oraya olta atmak yok ya da buradan oraya olta atmak çok zor. Zor. Bot haricinde. Bak şu ağaçlar dere yatağının kıyısında. Karşıdakiler. Bak öyle Bir gidiyordu. de bu yanın kıyısında da var bak çalı gördün mü bak. Hı. Suyun içinde. İkisinin arasından geçiyor dere böyle kıvrıla. Kaç gün geçti de o kadar çekmiş su. Ne kadar oldu size burada kamp yapalım? 21 Haziran'la 30 Haziran arası buradaydık biz. 30 Haziran ne? Şimdi ayın kaçı? Bir ay bile olmadı. Bir ay olmuş. Bak Haziran dedi ya. şu en uçtaki ağaç var ya. Sen oraya attıydın. Aynen. Doğru. En uçtaki ağaç. Arkasında da ağaç varmış. Onlar gözükmüyordu. Bak. Evet, Bir tane gözükmüyordu. ağaç- Boru gitti. Bak buralar falan komple temiz. Hiç böyle takılmaz. Yani şuralardan bile su yüksekken at. Taş maş. Takılmıyordu ama balık da yapmıyordu ki. Buralardan hiç böyle doğru düzgün balık alamadık biz. Hem bu yana hem o yana. Karşı. Dümdüz. Aynen. Ortaya atarsan eğer tek tük ağaç tek getirirsin. Ta ortaya gönderirsen. O taraf. Eğer ortaya abanmazsan
çok daha harikaymış. İşte takacak yer yokmuş abi ya. Dere yatağı komple piyasaya çıkmış. Vay be. Daha şurada bir ay önce şu ağacın altına atıyordun. Şimdi ne biçim Abi olmuş? altın attığı bir yerden buranın arası 100 metre var lan. Püh. Vay be. İlk defa görüyorum kızılanları böyle. Yazık. Vallahi yazık olmuş kızılanlara. Şuradan geliyordu ya. Emin misin? Tabii kullanılmadığı için bu sene. Evet. Şuradan geliyorduk şöyle. Ha, burası şimdi kamp Dönüp. yeri olmuş. Tabii Nasıl tabii. birader? 10 numara. Topraklar temizliyor abi. Mis gibi. Şuraya masayı sandalyeyi koyuyor şuraya. Oraya da çadır koyuyor. Ailecek. Ha, gel ailecek gel. Şu rezilliği de gör de bakalım. Çek. Ailecek. Şuraya bak. Herkes yığmış gitmiş ya. Yığmış gitmiş arkadaş. Böyle bir şey yok. Baya buraya çöp toplama merkezi yapmışlar ya. Hazır birileri atmış diye, çöplük diye. Üstüne devam etmişler. Çorbası getirmiş. İçine 2 tane çöp koymuş ama onu da buraya konteynerin yanına koymuş. Burası konteyner ya. Kimse doğa sever değil ya. Herkes katliamcı. Burası Kızıldanların en güzel ağacı bu. en güzel kamp yapılacak ağaç işte. Bak, Altı bu. Geçen hafta elimi kaybettim. Burada kalmış. Ha senin miydi o telefon? Ha. Yine böyle Bak. çöp deryası. Yemin ederim, Her taraf buradan leş. en güzel kamp kuracak yere bakar mısın? 24 saat gölge abi. Tabii canım. Gece bile gölge oluyor burası Bak Allah. ben bunun fotoğraflarını çektim. Şu ön kısımda da 4 tane daha ağaç vardı. Burası var ya komple otopark gibi. 3 tane arabayı alıyordu. 3 tane de çadır kur Ciddi mi altına. söylüyorsun? Yemin ediyorum. Her sene bir tanesini kestiler. Bir tanesini kestiler. Şurada tam önde 4 tane sıralı ağaç vardı. Kalmadı. Şurada. Şunlar da onlardan patlayanlar işte. Tabii ondan patlayanlar. Ben yıl fotoğraflarını çektim ya. Biliyorsunuz dün akşam saatlerinde geldim buraya ve geldiğimde daha gelir gelmez ilk dikkatimi çeken ve beni çok üzen bir manzarayla karşılaştım. Şurada korulukların içinde, ağaç korulukların içinde böyle güzel, uzun, irice bir ağaç vardı arkadaşlar. Bazı işte kendini bilmez insan müsveddeleri güzelim o ağacı yatırmışlar dibinden baltayla girerek ve yemyeşil dallarıyla burada yakmaya çalışmışlar arkadaşlar. Şimdi şu dikkati çekti ve çok üzüldüm. Yani bunu yapanlar gerçekten benim gözümde insan değil, yaratık. Şu güzelim ağacı böyle yan yatırmışlar. Kırmışlar ya, kökünden yan yatırmışlar ya. Baltayla girmişler, yan yatırmışlar. Ya su kenarındaki gölge veren ağaca zarar verilir mi ya? Kesilir mi ya? Şuraya arabanı koyuyorsun gölge, çadırını kuruyorsun gölge. Altında böyle ne güzel oturuyorsun, kamp yapıyorsun. Bak sunta munta getirmişler, bunları yakmamışlar. Ama güzelim ağacı yan yatırmışlar. Bir de yeşil yeşil böyle dallarıyla birlikte bakın benim arabanın yanında oraya getirip orada yakmışlar. Yazık günah be kardeşim. Bir çuval odunla şuraya gelsen 3 gün yakarsın. 20 lira vermiyorsun, şu yaptığın zarara bak. Yemyeşil dallarıyla kesmişler, koymuşlar böyle. Yakabildiklerini yakmışlar, yakamadıklarını bırakmışlar. Suntalar, muntalar, tahtalar. Ya bu kadar tahtada dışarıda kalmış yani. En azından bunları yaksaydınız da o ağaca zarar vermeseydiniz. Şimdi gerçekten ben bu insanlara insan demiyorum. Onlar benim için yaratık. Çünkü birazcık böyle merhamet sahibi, vicdan sahibi, biraz böyle insanlıktan nasibini almış bir birey. Hele doğa severim ben diyen bir insan böyle bir şey yapmaz arkadaşlar. Zaten onlar doğa sever değil, doğa katili olan yaratıklar. Su kenarındaki güzelim böyle gölge veren ağaç kesilmez arkadaşlar. Bazı balıkçılar, yani herkese tabii söylemiyorum. Böyle bazı balıkçılar olta çantaların içinde testere taşıyorlar, balta götürüyorlar yanlarında. Çantalarına koyup neymiş işte gittikleri yerde kuru odun varmış bilmem ne oradan keserlermiş yakarlarmış. Arabalarında yer yok bir çuval odun koyacak kadar yerleri olmadığı için hani tamam diyelim. İşte baltayla testereyle gidiyorlar balığa kampa. Ama o zaman arkadaşım çıkacaksın şuraya tamam mı tepeye 100-150 metre içeriye gireceksin. Orada dünya kadar böyle kopmuş dal parçaları meşeler var. Onları böyle sırtlanacaksın getireceksin buraya burada yakacaksın o zaman. Böyle hemen dibimde diye hemen yanı başımda diye güzelim yemyeşil ağaçları kesmeyeceksin. Yani o ağacı kim yatırdıysa tek dileğim Allah'tan onu da o şekilde yatırsınlar. Başka bir şey söylemiyorum. Şu burunu göstereyim arkadaşlar size. Şu burun. Evet tam bu burun. Şu ağaç var ya arkadaşlar. Şu ağacın hemen böyle 5-6 metre aşağısında buralarda böyle yan yana dizili 4 tane ağaç vardı. Ve böyle bol yapraklı, bol dallı altına o kadar güzel gölge verirdi ki. Böyle gün boyu gölge olurdu orası. Ve
Altına böyle 2-3 tane araba, böyle araba garajı gibiydi ya, düşünün öyle güzel gölge veriyordu. İster böyle çadırını at, masanı sandalyene at. Böyle gölgelik süper bir yerdi orası. 2012 yılında arkadaşlar orada 4 tane yan yana ağaç vardı. Kare kare fotoğraflarını çektim ben her sene. Eğer bulabilirsem videoya da koyarım o fotoğrafları. Arkadaşlar ne olursa olsun, eğer böyle testereyle, baltayla su kenarında ağaca böyle girişen görürseniz mutlaka jandarmayı arayın. Mutlaka arayın. Hiç suya sabuna dokunmayın ya. Arayın 156'ya gelsin, bu kadar basit. Yani ya işte papaz oluruz, şu olur bu. Hiç düşünmeyin. Hiç kimseyle papaz olmazsınız, merak etmeyin. Arayın 156'yı gelsin. Bu kadar basit. 30 metreyi geçmiyor. Tam böyle kamp alanıydı burası işte. İlk balımı ben buradan aldım abi. Ondan sonra sürekli buraya geliyordum. Sonra buranın boku çıktı. Millet gördü bizim bal tuttuğumuzu. Biz tane cinle oraya çöktük 2008 yılında. Sürekli orada avlanırdık. 10 sene orada avlandım ben. Evet. Gördün mü? Burada orta batmaz. Yere batmaz. Onun için biz burada balığı kırıyormuşuz. Tam şu ağaçtan buraya. Ama çok da sığ gidiyormuş bak burası. Sığ mı? Balık şuraya bile gelsen tabi beline anca gelir. Bak şu ortadan da abi tam buralara atacaksın ha. Şu setin oralara, buralara. Oo, Değil mi? yemin ediyorum mükemmel. Bak Vay seti geçireceksin abi. seti Direkt buraya. şuraya kondursan Buralara Yeme. koyarsan abi. Buranın herhangi bir yerine. tam şu Balık garanti abi. iki ağaçlığın arasından şuradan sallayacaksın oltaları. Tam buraya düşüreceksin. Çok güzel ya, helikopter pisti gibi dümdüz burası. Vallahi harbiden öyle bir şey olmuş. Burayı kepçe düzlemiş birader. Evet, bir şeyler olmuş dümdüz. Ama kalama alırsa girer ağaçlara. İşte doğru. Az sıkı yapacaksın. Vuru vurmaz yapışacaksın. Bundan sonrası çok daha derin tabi. Aha bak. Ağa takılmış. Bak. Ağa var orada gördün mü? Arkadaşlar orada bir ağ var. O ağa en az 10 senelik bak. Tabii canım. 10 sene önce vardı o ağaçta. Bak tırıvır bence o. Ağ değil. İşte ağa ya da tırıvır. Tırıvırı Hayvan ağaçlara öldürmüş takılmış. Oraya da bir tane karabatak mıdır? Nedir o kuş? abi. O atmaca. Atmaca mıdır? Nedir? Bir kuş takılmış ya. Karabatak, gagalı. Uzun gagası var. Hala kalsın hadi gel. Yazık gözüne bak. Çok kötü ya, yazık. Atmayın şu tırıvırıları, ağlar artık be kardeşim. Böyle bir balıkçılık yok ya. 3 parça küçücük balık tutacağım diye böyle katletmeyin. Burada onlarca yıl kalıyor o ağ. Ve böyle kuşlar, balıklar yıllarca telef oluyor. Ağacı bulamıyorum ama bak. Ağacı bir bu olabilir. Şu olabilir. Bir ağaç daha vardı şöyle 5-6 metre. Tam böyle hani voleybol oynuyorlar ya. Onun gibi böyle geriliydi iki ağacın arasında. Yıllarca durdu su çekildiği Allah Allah. zaman. Ama bu kadar çekilmedi. Ama ki giremiyorduk. sen. Aynen. Ha giremiyorum. Sen daha Alamıyorum. yukarıdaki Neyse ağaçlar, ben tabii. aldım onu da en azından ağaçlar keser indirelim. Böyle meşelerin varmıştı ya. Meşelerin köklerine baksana ya. Meşe kim bilir kaç yıllıktır bu meşeler biliyor musun? O ara yarı gelecek. Dalların üstünde hep tırıvırı parçalar var.
şey. Bunlar suyun altında yardımlaşıyorlar bir de. Sürü olarak girdiklerinde abi balık biri oradan biri buradan kıstırıyorlar. Şimdi onlar güneşleniyor orada. 1-2 saat sonra topluca böyle bir girecekler. Avlanıp çıkacaklar yine oraya. Bekliyorlar. Şimdi soruyorduk içinde reisler var ya onlar. Nasıl ha, acıktınız mı falan Ha, diyor. Sanki reis amına koyayım var yemek diyor, ısmarlayacak. falan açık. Reis vallahi ne zaman gidecek ya. Burada olsa. Reis ne derse o. Karnımız bokumuza karıştı falan filan. Arkadaşlar yaklaşık böyle 100-150 metre boyunda bir ağ. Kim bilir kaç yıldan beri suyun altındaydı. 5 yıl mı, 10 yıl mı, 15 yıl mı? Dünya kadar böyle su kuşu var. Böyle karabatakların, kuşların kemikleri. Yazık. Hep takılıp kalmışlar. Hepsi tabii çürümüş. Kemikleri çıkmış ortaya. Yani bu ağ böyle 5 yılda, 10 yılda, 20 yılda, 50 yılda suyun altında kaybolup gitmez. 50 yıl durur, 50 yıl boyunca da yüz binlerce balığın, belki milyonlarca canlının katliamına sebebiyet verir. Yazık, günah ya. Şimdi çok rüzgar var. Rüzgarın dinmesini bekliyoruz. Bunu imha edeceğiz. Görüyor musunuz? Şu ağ ta nereden nereye gidiyor? Daha da gidiyor yani. Yukarılara kadar. Görüyor musunuz? Ağın devamı. Bunları da böyle hepsini temizleyip dışarıya alacağız ve ondan sonra imha edeceğiz. Çok kötü de dallara falan takılmış. Düğümük olmuş. Ağaçlarla birlikte geliyor. Kıra kıra kese kese topladım artık. Baştan ikinciye aldı. Aldı abi, arada götürüyor.